1915 yılının sonlarında, Mezopotamya'nın kavurucu topraklarında bir İngiliz ordusu Bağdat'ı fethetmenin hayaliyle ilerliyordu. Ancak bu hırs, kısa süre sonra tarihin en acı kuşatmalarından birine dönüşecekti. Dicle Nehri kıyısındaki küçük bir kasaba, 13.000 askerin kaderini belirleyecekti, Kitülyamre. General Charles Townshend komutasındaki İngiliz'in seferi kuvveti, 22 Kasım 1915'te Ktesifon'da Osmanlı savunmasıyla karşılaştı. Kanlı çarpışmanın ardından ağır kayıplar veren İngiliz kuvvetleri ilerleyemeyip geri çekilmek zorunda kaldı. Townshend, yorgun ve kan kaybeden birliklerini Dicle'nin bir kıvrımındaki Kitülyamre kasabasına çekti. Burada savunma hatları kurarak takviye kuvvetlerin gelmesini beklemeye karar verdi, ama bu karar bir tuzağa dönüşecekti. 7 Aralık 1915'te Osmanlı kuvvetleri, Komutan Nurettin Paşa önderliğinde kasabayı tamamen kuşattı. Dicle'nin üç yanından çevrilen İngiliz'in birlikleri artık ne ileri gidebiliyor ne de geri çekilebiliyordu. Kuşatma altında sıkışan 13.000 asker, İngiliz, Hintli ve az sayıda sömürge kökenli erlerden oluşuyordu. Kasabanın çamurlu sokakları, kısa sürede bir açık hava hapishanesine dönüştü. Günler haftalara, haftalar aylara dönüşürken siperlerdeki yaşam giderek çekilmez hale geldi. Kıtlık, hastalık ve bitmek bilmeyen Osmanlı topçu ateşi askerlerin moralini her geçen gün biraz daha eritiyordu. Güneyden gelen kurtarma kuvvetleri, General Aymer komutasında Dicle boyunca ilerlemeye çalıştı. Ancak nehir kıyısındaki bataklıklar ve Osmanlı savunma hatları her adımı kanla ödetiyordu. Şeyh Sad, Vadi ve Hanna'da yapılan çarpışmalarda binlerce İngiliz ve Hintli asker hayatını kaybetti. Kurtarma seferleri bir bir püskürtüldü, Kit'taki kuşatılmışlara umut giderek azaldı. Ocak 1916'da Osmanlı ordusunun başına Halil Paşa geçti ve kuşatmayı daha da sıkılaştırdı. Deneyimli komutanın stratejisi, açlığın İngilizleri teslime zorlayacağı yönündeydi. Çaresiz kalan İngilizler, tarihte ilk kez uçaklarla hava yoluyla ikmal denemesine girişti. Ancak uçakların taşıyabildiği erzak, günlük ihtiyacın çok altında kalıyordu. Nisan 1916'ya gelindiğinde garnizonun erzağı tükenmek üzereydi, askerler at ve katır etiyle hayatta kalmaya çalışıyordu. Hastalık ve açlık, silahlardan daha fazla can alıyordu artık. 24 Nisan'da erzak yüklü Julnar gemisi, karanlıkta nehirden geçerek kuşatmayı yarma girişiminde bulundu. Ancak Osmanlı topçusu gemiyi durdurdu ve son umutla suya düştü. Townshend, artık direnmenin anlamsız olduğunu görerek Halil Paşa ile teslim görüşmelerine başladı. Aylardır süren açlık ve umutsuzluk, kararı kaçınılmaz kılmıştı. 29 Nisan 1916'da Kitülyamre garnizonu resmen teslim oldu. O güne kadar İngiliz askeri tarihinin gördüğü en büyük teslimiyetlerden biriydi, yaklaşık 13.000 asker esir düştü. Osmanlı birlikleri kasabaya girerken, aylardır açlıkla boğuşan İngiliz ve Hintli askerler silahlarını bırakıyordu. Kitülyamre'nin sokakları artık zafer değil, tükenmişlik sahneleriydi. Esir askerler, Anadolu'nun derinliklerine doğru uzun ve acımasız bir yürüyüşe çıkarıldı. Susuzluk, hastalık ve tükenmişlik yüzünden binlercesi bu yolda hayatını kaybetti. Townshend ise esaret boyunca nispeten rahat koşullarda tutuldu, bu durum, savaş sonrası yıllarda ağır eleştirilere neden oldu. Askerlerinin çektiği acıyla kendi konforu arasındaki uçurum, hala tartışılan bir utanç lekesi olarak tarihe geçti. Kitülyamre'nin düşüşü, İngiliz İmparatorluğu için ağır bir prestij kaybıydı, ancak Mezopotamya seferi burada bitmedi. Bir yıl sonra, 1917'de İngiliz kuvvetleri yeniden toparlanıp Bağdat'ı ele geçirecekti. Bugün çoğu zaman Gelibolu'nun gölgesinde kalan bu kuşatma, aslında Birinci Dünya Savaşı'nın en trajik derslerinden birini taşır, hırsla planlanan bir İlerleyişin, çölün ortasında nasıl sessiz bir çöküşe dönüşebileceğinin hikayesi. Kitülyamre, cesaretin de umudun da bir sınırı olduğunu hatırlatır.